Bir zamanlar Minecraft dünyasında huzur içinde yaşayan küçük bir köy vardı. Köylüler, çevrelerindeki toprakları eker, hayvanlarını besler ve hayatlarını barış içinde sürdürürdü. Ancak bir gece, köyün yakınlarındaki ormanın derinliklerinden gelen karanlık bir varlık, onların huzurlu yaşamını sonsuza dek değiştirdi. Bu varlık, efsanelerde adı geçen ve uzun zaman önce unutulmuş bir karakterdi. Kara Şövalye. Kara Şövalye, bir zamanlar onurlu ve güçlü bir savaşçıydı. Ancak gücünü daha fazla artırmak için karanlık büyülere başvurduğunda ruhu karanlığa yenik düşmüştü. Gücü arttıkça çevresindeki her şeyi yok eden bir lanetle birlikte gelir olmuştu. Yüzyıllar sonra Kara Şövalye tekrar uyandı. Onu uyandıran, karanlık güçlerin peşine düşen, meraklı bir maceracının dikkatsizce kazdığı derin bir mağaraydı. Şövalye, yüzyıllardır uyuduğu mağaradan çıkarak Minecraft dünyasına geri döndü ve eski ihtişamını yeniden kazanmak için köyleri ele geçirmeye başladı. Köylüler, Kara Şövalye'nin güçlerine karşı koymakta zorlandı. Şövalye, etrafına topladığı yaratıklarla bir ordu kurarak köyleri birer birer fethetmeye başladı. Kara Şövalye'nin yükselişiyle birlikte köyler yıkıma uğradı, tarlalar kurudu ve gökyüzü her zamankinden daha karanlık hale geldi. Ancak bir grup cesur maceracı, Kara Şövalye'ye karşı durmaya karar verdi. Onlar, eski kitaplardan öğrendikleri kadim büyüler ve silahlarla donanmışlardı. Bu grup, Kara Şövalye'yi durduracak tek umuttu. Maceracılar, Kara Şövalye'nin gücünü aldığı büyülü kaynağı bulmak için yola çıktılar. Yolculukları boyunca birçok tehlikeyle karşılaştılar. Tehlikeli canavarlar, zorlayıcı bulmacalar ve zorlu zindanlar. Her adımda Kara Şövalye'nin gölgesi üzerlerine daha da karanlık bir şekilde çöktü. Sonunda maceracılar Kara Şövalye'nin kalesine ulaştı. Kale, kara taşlardan inşa edilmiş, kasvetli ve tehditkar bir yapıyı andırıyordu. İçeri girmeleriyle birlikte büyülü tuzaklar ve karanlık yaratıklarla dolu odalarla karşılaştılar. Ancak hepsi de kararlılıkla ilerledi. Çünkü dünyanın geleceği onların elindeydi. Sonunda Kara Şövalye ile yüz yüze geldiler. Şövalye, devasa zırhının içinde göz kamaştırıcı bir karanlıkla parlıyor, etrafına saf kötülük yayıyordu. Şiddetli bir savaş başladı. Kara Şövalye'nin karanlık büyüleri, maceracıların üzerinde ağır bir yük bırakıyordu. Ancak maceracılar bir arada durarak Kara Şövalye'yi zayıflattılar. Kara Şövalye'nin gücünü aldığı kaynağı yok ettiklerinde Şövalye'nin zırhı çatlamaya ve karanlık gücü tükenmeye başladı. Son bir hamleyle maceracılar Kara Şövalye'yi yendiler. Ancak Kara Şövalye'nin laneti yok olmak yerine onların üzerine çökmek üzereydi. Tam o anda maceracılardan biri eski bir büyüyü hatırlayarak Kara Şövalye'nin ruhunu mühürlemeyi başardı. Şövalyenin karanlık ruhu bir kristal içine hapsedildi ve kale sonsuz bir uykuyla kaplandı. Köylüler, kara bulutların dağıldığını ve güneşin yeniden doğduğunu gördüklerinde maceracıların zaferini kutladılar. Ancak hiç kimse, Kara Şövalye'nin kristalinin sonsuza kadar güvenli olacağına dair emin olamıyordu. Belki bir gün karanlık yeniden yükselebilirdi ve böylece Minecraft dünyasında Kara Şövalye'nin efsanesi devam etti.